Şu kısımda kontrole bastığımda gördüğünüz gibi tekerleğimi ileri geri yaptığımda şu kısımdan da bu şekilde sağ sol yaparak istediğim yere gidebiliyorum. Şu anda daha geniş bir açıya görmek istiyorum ben videolarımı. O yüzden daralttım. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu süre kısmını uzatıp kısaltabiliyoruz ve onun haricinde o küpün ayarlarını da değiştirebiliyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları siz uğraşarak ayarlayabilirsiniz kendi istediğiniz şekilde. Gölgesini ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Gibi birçok özelliği var burada. Bunu okeylediğimde de information kısmında göreceğim bunu. Gördüğünüz gibi information kısmına geldim. Burada küpümün ayarlarını buraya çift tıklayarak yapabiliyorum. Burada çeşitli ayarlar var. Background ayarlar var. Gibi. Gördüğünüz gibi. Ben çok bu efektlerle ilgilenmediğim için açıkçası gördüğünüz gibi bu deneme yanılma yöntemini bu şekilde görebilirsiniz. Okey dedim. Siliyorum bu efektimi. Bu arada yazımı istersem üst satıra da alabilirim. Ama üst satıra aldığımda efektlerim gidecek. Onu da göstereyim şöyle size. Gördüğünüz gibi üst satıra aldım. Efektlerim gitti. Burada yazıya kendimiz şuraya bir mouse sol tuşuyla tık yapıp bu şekilde fade verebiliyoruz. Yine mouse sol tuşuyla noktaya basıp yine bu şekilde fade out verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada ses satırımıza da bir ses alalım. Burada bir tane müziğimiz var bizim. Onu alalım. Gördüğünüz gibi ses satırımız burası. Bu kısma da yine vol yapıyoruz. Şöyle birkaç alternatifi var vol pan diye. Bu volde kalsın şimdilik. Onun ayarlarından da daha sonra size bahsedeceğim. Buraya sesimizi aldık. Gördüğünüz gibi müziğimizi de biraz dramatik ettik. Bu şekilde altına kullanabiliyoruz. Önce alta basıp sonra mouse'un sol tuşuna bastığımızda bu kısma gelerek bu şekilde aşağı yukarı sesi ayarlayabiliyoruz. Sesin yüksekliğini bu şekilde ayarlayıp düşürebiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Önce alta basıyoruz. Sonra bu noktadan gelip bu şekilde yukarı aşağı yaparak ses ayarlarını yapabiliyoruz. Onun haricinde ben mesela sesin düşükten yükseğe doğru gelmesini istiyorum ki genelde sesin başlangıcı, eklediğim müziğin başlangıcı öyle olur. Biterken de yavaş yavaş düşer. Müzik biterken de yavaş yavaş düşer. Buraya mouse sol tuşuyla bir nokta koydum. Bunu aşağı çekiyorum gördüğünüz gibi. Düşükten yükseğe doğru geldi. Mesela burada videomuzun sonuna doğru gelelim. Şuradan keselim. Delete listeyim. Şimdilik delete listemeyi gösteriyorum size. Bunun daha kısa yolu var. Sağdan ve soldan kesme gibi. Onları da göstereceğim ilerleyen derslerde. Hatta şimdi göstereyim. Geldik mesela sesimize ya da görüntümüze. Bu görüntünün ya da sesin sağ kısmını kullanmak istemiyorum. Yani burada benim işim bitiyor gördüğünüz gibi. Videom burada bittiği için sesin de burada bitmesini istiyorum. M tuşuna bastığımda sağ kısmı siliyor. Gördüğünüz gibi. M'ye bastığımda sağ kısmı siliyor. Ctrl Z yapıyorum tekrar. Tam tersi olsaydı sol kısmı ben silmek isteseydim ne yapacaktım? Bu sefer de N'ye basacaktım. N tuşuna, N'nin N'sine. N kısmını silmiş olacaktım. Ama burada gördüğünüz gibi az önce başlangıçta bahsettiğim şu kısımdaki ayarları yapmadığım için ne yaptı? Sesi yapıştırdı. Ama ben tekrar Ctrl Z yapıyorum. Şuna bastığımda ne yapıyorduk? Kestiğimde başa yapıştırmıyor sesini. Şöyle N'ye bastığımda gördüğünüz gibi başa yapıştırmıyor sesini. Bu şekilde bu kısımdan itibaren kullanmak istiyorum belki ben sesimi. Bu şekilde alıyorum buraya, başını alıyorum. Bu şekilde tekrar mouse sol tuşuyla noktamı koydum. Aşağı çektim. Düşükten yükseğe doğru geldi. Görüntümü de aynı şekilde yapıyorum. Mesela burada benim işimin bittiğini farz edelim. Geldim görüntüme. Bu arada ses ve görüntüyü birlikte de seçebilirim şu şekilde. Ya da şunu tekrar
aktif hale getirdiğimde gördüğünüz gibi görüntü ve ses birleşik oldu. Buradan sonra benim işim bitti diyelim. Neye basıyorduk? Sağdan kesmek için M'ye basıyorduk. Videomuzun sağdaki kısmı kesiliyor. Tekrar Ctrl Z yapıyorum. Buradan itibaren sol kısmı silinmesini istiyorsam sadece seçili videomu kesiyor, dikkat ettiyseniz. Şöyle N'ye bastığımda da sol kısmı silmiş oluyor. Tekrar Ctrl Z yaptım. İşlemi başa aldım. Şuradan da mesela sesimizi fade'ini düşürelim. Şöyle geldim. Buraya bir nokta koydum. Şu kısma geldim. Bir nokta daha koyuyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Ve M'ye bastım. Kalan kısmını attım. Bu şekilde kompozisyonumuzu oluşturduk diyelim. İlerleyen derslerde de klip haline getireceğiz tabii bu görüntüleri. Şu anda çok fazla kafayı karıştırmamak için 2 video üzerinden gösteriyorum. Bu şekilde kompozisyonumuzu oluşturduk. Videolarımızı ardı ardına ekledik. Bu arada videolarımızın arasına bir efekt atalım. Efektsiz olmasın. Şuradan ne ekleyelim? Page Peel eklemeyi deneyeyim. Buna bakalım. Tamam, bu olsun. Bunu ekledim. Yumuşak en azından. Gördüğünüz gibi efektimizi ekledik. Daha önce yazı eklemiştim. O yazıyı sildim. Tekrar isterseniz yazımızı ekleyelim. Şu kısma geldim, title kısmına. Buradan şunu seçiyordum. Göstermiştim daha önce de size. Create Title'in bir track. Yani birinci yazı satırımıza title'ımızı ekleyeceğiz. Yazımızı ekleyeceğiz. Evet. Geldi gördüğünüz gibi yazı satırımız. Şöyle küçülteyim. Ne yazalım? Edius ters 1. Edius ters 1. Arayüz değil. Mouse'umla bunu şöyle altıda alayım. Şöyle altta kalsın. Ne yapıyorduk? Farklı kaydediyorduk. Onun sebebini de söyleyeceğim size, neden farklı kaydettiğimi. Şöyle Ctrl Shift S ile ya da buradan file kısmıyla Save As diyerek farklı kaydedebiliyoruz. Ctrl Shift S ile farklı kaydettim. Yazımız da yazı satırına geldi ve şu anda videomuzun üzerinde gördüğünüz gibi. Bunu başa alayım şu şekilde. Uzatabiliyorduk. Daha önce de göstermiştim size. Şöyle uzatalım, sonuna kadar gelsin. Zaten kendisinden default olarak efekti var. Bu şekilde fade'li bir şekilde geliyor. Çıkışta da fade'li bir şekilde çıkıyor. Sesimiz de düşüyor gördüğünüz gibi. Bu arada yazının fade'ini, süresini biraz daha uzatabiliyorduk. Biraz daha yumuşak olsun diye şu şekilde. Burayı da biraz uzatıyorum. Daha yavaş bir şekilde gelecek. Bu şekilde yapıyorum. Burada da gördüğünüz gibi sesle birlikte yavaş yavaş kayboluyor. Küçük bir kompozisyon oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi aslında kurgunun, montajın genel mantığı da bu. Önce işte görüntüleri ardı ardına ekliyoruz, bir kompozisyon oluşturuyoruz. Sonrasında arasına efektleri ekliyoruz, yazı efektleri ekliyoruz, altına ses ekliyoruz. Bir kompozisyon haline getirdikten sonra, anlamlı bir bütün haline getirdikten sonra da çıkış ayarlarını yapıyoruz, renderımızı alıyoruz. Şimdi render alırken de şunu yapıyoruz. Başına I tuşuna basarak in koyuyoruz. Sonuna da O tuşuna basarak out koyuyoruz ama gördüğünüz gibi siyah oldu. Siyah olmaması için, yani render alırken siyah, solunun siyah düşmemesi için bir sol yapıyorum. Ve karanlık olmayacak şekilde render almam gerekiyor. O tuşuna basıyorum şimdi. Şimdi neden bunu yapıyorum? Sebebi şu: in ve out vermezsek eğer
Yani biz şu kısmın renderını almak istiyoruz. Bu gösterdiğim kısmın renderını almak istiyoruz. Bu kısmı temizleyeyim tekrar. Clear in out point diyorum. Benim kısmı temizliyorum. Eğer ben belirli bir alana in out vermezsem timeline'ın komplesini, bu kısmı da render alır. Çok uzun sürer bir kere. Yani saatler sürer. Gördüğünüz gibi bu alanı komple render alır. Beklersiniz, çok beklersiniz. Ve bir türlü render bitmeyebilir. Hatta diskiniz de olabilir, öyle söyleyeyim size. Ve siyah düşer. Yani şu kısımdan sonra siyah düşer. Şu şekilde devam eder. Bu şekilde videonuz devam eder. Ve ekrana da bu şekilde girer. Siyah düşmüş olursunuz. Bu çok kötü olur sizin için de tabii ki. O yüzden dediğim gibi başına geliyoruz. I tuşuna basıyoruz. In veriyoruz. Son kısmına geliyoruz. Siyah görmüyoruz. Bir sol yapıyoruz. Out veriyoruz. Ve F11 tuşuna. Bu arada kısa yolları aslında kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama ben Edius'un kendi default ayarlarını kullanmanızı size tavsiye ediyorum ısrarla. Bunun çok faydasını göreceksiniz. Edius'un kendi ayarlarını kullanın. Benden size tavsiye. F11 tuşuyla da çıktığımızı alacağız. F11 tuşuna bastım. Burada çeşitli ayarlar var. Genel olarak televizyon kanallarında kullanılan format budur. MP2 formatıyla, program Steam kısmıyla render alırız biz. Ben daha önce televizyon kanallarında çalıştığım için bu şekilde alıyorduk biz renderları. Ama sosyal medya hesaplarına yükleme yapmak istiyorsak şu an kullanılan klasik MP4 ya da H264 formatı var. Şu gördüğünüz format. Sizin sosyal medya hesaplarınız için kullandığınızı düşündüğüm için bu formatı seçiyorum. Ve render'ımı alacağım birazdan. Render'ımı alırken yani export'a basacağım. Bu arada şuna çok dikkat edelim. Şu tik açık olmazsa eğer, yani bu seçili olmazsa burada ne diyor? Seçtiğimiz alanların render'ını alalım diyor. Yani in ve out kısmını render alalım. Eğer bu tik pasif halde olursa bu sefer dediğim gibi komplesini alır, tamamını alır timeline'ın ve yine çok beklemek zorunda kalırsınız ve belli bir kısımdan sonra videonuz siyah düşer. O yüzden bu çok önemli. Export between in and out kısmını aktif hale getiriyoruz. Export'a basıyoruz. Export'a bastıktan sonra bizim çıktığı nereye almamızı istediğimizi soruyor. Burada yani nerede boşluk varsa oraya almanızı tavsiye ederim. Diskiniz şişmesin. Ve eğer yeriniz doluysa, alanınız doluysa uyarı verebilir ve renderınızı almayabilir. O yüzden boş diskinize render almanızı tavsiye ediyorum. Benim daha önceden belirlediğim bir yer vardı çıktılar diye. Buraya alıyorum ben. Projemde belirlemiştim. Siz isterseniz buradan gelip bilgisayardan istediğiniz yere işte tekrar geleceğim ben çıktılar kısmına. Geliyorum. YouTube içeriklerde benim çıktılar kısmım var mesela. Buraya da alabilirim çıktıyı. Ama ne yapalım biz? Ben Edius dersler diye bir klasör açmıştım. İsterseniz oraya alayım. Edius dersler kısmına gördüğünüz gibi bu klasörün içerisine Edius ders 1 arayüz çıktı diye alabilirim. Kaydeti tıkladığımda renderimizi almış olacağız. Bastım kaydede. Renderimizi, exportumuzu alıyoruz. Çıktığımızı alıyoruz. Edius'un en önemli özelliklerinden birisi de bilgisayarın özelliklerine göre de değişiyor, donanım özelliklerine göre ama genel olarak tercih edilmesi sebebi genelde televizyon kanallarında da çok tercih edilir ve özellikle haber kurguda, haber montajda tercih edilir. Çok pratik olması ve çok hızlı render alıyor olması. Videomuzun uzunluğu da şurada gördüğünüz duration kısmı var arkadaşlar. Bu duration kısmında zaten videomuzun süresi yazıyor. 31 saniye 20 saniyesi kadar bir uzunluğu var videomuzun. Evet, renderimiz bitmek üzere. Bu videoya ulaşmanın, yani çıktı aldığımız videoya ulaşmanın kısa bir yolunu göstereceğim size. Ya şimdi aldığımız yeri bazen unutabiliyoruz, hatırlamayabiliyoruz render'ı nereye aldık acaba diye. Nereye almıştık? Edius'u açtığım klasörün içerisine çıktı olarak almıştık. Ama şimdi onu hatırlamayabilirim ben nereye render aldığımı. O an kafam karışık olabilir, bir şekilde yoğunluk olabilir. Şurada bin kısmına geldik. Bin kısmında burada görebiliyoruz. Renderimizi aldığımız render'ı gördüğünüz gibi Edius ders 1 diye buraya düştü. Ama Edius'un en son sürümünde, yani ilk sürümünde bu şekilde değil de Job diye bir penceresi var. Render'ı o şekilde alıyor. Yani yeni versiyonunda, Edius X versiyonunda Job kısmını alıyor render'ı. Onu da belirteyim size. Ve ayrıca bu eski versiyonlarda render alırken
Ayrıca Edius üzerinde bir işlem yapamıyordunuz. Bu eksi bir özelliğiydi Edius'un. Ama artık son versiyonuna X'te gelen bir özellikte artık render alırken bu job penceresi olayı da ondan kaynaklı zaten. Render alırken aynı zamanda Edius üzerinde tekrar işlem yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik Edius X'te. Son versiyonunda gelen bir özellik. Şimdi ben Edius 7 kullanıyorum bu arada. Biraz eski bir versiyon. Şimdi gördüğünüz gibi renderimiz buraya geldi. Bunun üzerine sağ tıklayıp şu Explorer'ı seçtiğimizde bizi bu videoya attığımız dosyaya götürecek. Şöyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi direkt Data A kısmında Edius ders bir arayüz diye bir klasör açmıştım. Bunun içerisine almıştım çıktımı ve bu şekilde çıktımı burada gördüm. Ve bir kontrol edelim, izleyelim neler yapmışız. 30 saniyelik bir videonun çıktısını aldık. Şöyle çift tıklıyorum. Videolarımızı ardı ardına eklemiştik. Altına yazı yazdık, müzik ekledik. Müziğimiz kısıktan yükseğe doğru geldi. Aynı şekilde yazımız da o şekildeydi. Araya efekt eklemiştik. O geçişi gördük. Bu şekilde bir kompozisyon oluşturmuş olduk. İlerleyen zamanlarda birlikte bir belgesel de yapabiliriz. Bir klip de hazırlayabiliriz. Edius'u kullanarak. Bu şekilde bir video hazırlamış olduk. Tekrar başardık. Basit oldu ama genel olarak Edius'un arayüzünden bahsettim sizlere. Efektlerden bahsettim. İşte ses ayarlarından kısaca bahsettim. Yazı ayarlarından kısaca bahsettim. Efektlerden bahsettim. Arayüzünü kısaca size tanıtmış oldum. Bu şekilde bu dersi izledikten sonra bile kendi sosyal medya içeriklerimiz için klipler hazırlayabiliriz, içerikler hazırlayabiliriz çok rahat bir şekilde. Bu dersten sonra ikinci dersimi de yine çekmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda vaktim olduğunda ikinci dersimizi de çekeceğim. Seri şeklinde devam edecek. Daha iyi bir şekilde, daha profesyonel şekilde kliplerimizi ya da içeriklerimizi hazırlayacağız birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Yine ilerleyen derslerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.